Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kıymetli dostlar. Bazen kaderin en büyük sürprizi, kapanan bir kapının ardında gizlidir. Kına gecesinde terk edilen, nişanı bozulan dünyalar güzeli bir kız, tüm dünya üzerine yıkılmış, rezil olmuş gibi hissederken, Allah'ın lütfuyla bir anda her şey tersine dönecek. Bu hikayede, ilahi adaletin nasıl tecelli ettiğini, sabredenlerin nasıl mükafatlandırıldığına şahit olacaksınız. Anadolu'nun sert kış gecelerinden biriydi. Kar taneleri rüzgarın hışmıyla döne döne yere inerken gökyüzü sanki bütün öfkesini boşaltıyordu. Yollar görünmez olmuştu. Ağaçların dalları buzdan ağırlaşmış, ezilircesine eğilmişti. Böyle gecelerde yolculuk etmek, ölümle burun buruna gelmek demekti. Recep Ağa ve karısı Sultan Hanım tam da böyle bir tehlikenin içindeyken bulmuşlardı kendilerini. Şehirdeki evlerine dönerken yakalanmışlardı fırtınaya. Araba yavaş yavaş ilerliyordu karın içinde. Her an yoldan çıkabilir, bir çukura yuvarlanabilirlerdi. Recep Ağa'nın elleri artık uyuşmaya başlamıştı. Sultan Hanımsa yanında oturmuş, sessizce dua ediyordu. "Bir ışık görüyorum," diye bağırdı Recep Ağa birden. Gerçekten de karın perdesinin arasından uzakta küçük bir ışık parıldıyordu. Umut ışığıydı bu. Arabayı o ışığa doğru sürdü. Yaklaştıkça taş duvarlı, alçak bir evin olduğunu anladılar. Pencereden sızan ışık o karanlık gecede bir rehberdi sanki. Recep Ağa arabayı evin önüne çekti, indi. Bacaklarının üzerinde durmakta zorlanıyordu. O kadar ki soğuktan donmuştu neredeyse. Sultan Hanım'a yardım ederek onu da indirdi. Birlikte titreyen ellerle kapıyı çaldılar. Kapı açıldığında orta yaşlı, yorgun yüzlü ama gözleri sıcak bir adam belirdi. Ahmet amcaydı bu. 45 yaşlarında, saçları erken ağarmış, elleri nasırlı bir adamdı. Yıllarca tarlada çalışmanın izleri yüzünün her çizgisinde okunuyordu. "Buyurun, buyurun içeri," dedi hemen Ahmet amca, kapıyı ardına kadar açarak. Sesinde sıcaklık, samimiyet vardı. "Bu havada yolculuk etmek cesaret ister. Girin hemen." Recep Ağa ve Sultan Hanım içeri girdiler. Ev küçüktü ama tertemizdi. Basit, sade eşyalar vardı içeride. Bir köşede yanmakta olan soba odayı ısıtmaya çalışıyordu. Ahmet amca hemen sobayı karıştırdı, içine birkaç odun daha attı. "Hacer!" diye seslendi içeri. "Misafir geldi." Mutfaktan başı örtülü, yorgun ama güler yüzlü bir kadın çıktı. Hacer anaydı bu. 42 yaşındaydı ama daha fazla görünüyordu. Yoksulluğun, sıkıntının ağırlığı vardı yüzünde. Ama gözleri, yüreği gibi temizdi. "Hoş geldiniz, buyurun oturun," dedi Hacer ana. "Sobaya yakın oturun, ısının biraz." Recep Ağa ve Sultan Hanım sobaya yakın yere oturdular. Ellerini sobaya uzattılar, ısınmaya çalıştılar. O sırada evin iç kapısından genç bir kız çıktı. 18 yaşındaydı Nilüfer. Siyah saçları başörtüsünün altından belli oluyordu. Masum görünümlüydü ama bir o kadar da akıllıydı. Ela gözlü, ince yapılı, narin bir kızdı. Ama elleri nasırlıydı. Tarlada çalışmanın izleriydi bunlar. Yüzünde bir huzur vardı. Temiz bir ruha sahip olduğunun işaretiydi bu. "Anne, kim geldi?" diye sordu Nilüfer. Sesinde endişe vardı. "Misafir geldi kızım," dedi Hacer ana. "Fırtınaya yakalanmışlar. Allah'ın misafiri oldular bize." Nilüfer hemen anladı durumu. Misafirlere "hoş gelmişsiniz" dedikten sonra "ben bir şeyler hazırlayayım" dedi ve mutfağa gitti. Recep Ağa ve Sultan Hanım bu fakir ailenin misafirperverliğini hayretle izliyorlardı. Evde pek bir şey yoktu ama onları rahat ettirmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Ahmet amca çay getirdi. Hacer ana ise mutfağa girerken "kızım ne var hazırda?" diye sessizce sordu. "Anne, biraz peynir, zeytin, birkaç dilim ekmek var. Bir de dün akşamdan kalan bulgur pilavından var biraz." "Hepsinden getir," dedi Hacer ana. "Yumurta da kır. Misafir Allah'ın emanetidir." Nilüfer itiraz etmedi. Biliyordu. Yarın kendileri aç kalacaklardı belki ama misafir doymalıydı. Bu böyle öğretilmişti ona. Sofrayı hazırladı. Yiyecekleri özenle yerleştirdi tabaklara.
Sofra kurulduğunda Recep Ağa ve Sultan Hanım şaşırdılar. Bu kadar fakir bir evde bu kadar içtenlikle ikram ediliyorlardı. Utandılar biraz ama Ahmet amcanın ısrarıyla yediler. Yemek yerken Sultan Hanım göz ucuyla Nilüfer'i süzüyordu. Ne kadar terbiyeli, saygılı bir kızdı bu. Ayaklarının üzerinde öyle sessiz, öyle incelikle dolaşıyordu ki sanki yerde değil havada yürüyordu. Konuşması tatlıydı, gözleri masum, bakışları iffetliydi. "Kızımız çok güzel maşallah," dedi Sultan Hanım. "Hem de çok terbiyeli." "Allah'a şükür," dedi Hacer Ana. "Tek evladımız, gözümüzün nuru." "Okula gidiyor mu?" diye sordu Recep Ağa. "Köyün eski imamından Kur'an dersi aldı," dedi Ahmet amca gururla. "Hafız oldu kızımız maşallah." Sultan Hanım'ın gözleri iyice parladı. Bir kız genç yaşta hafız olmuştu. Üstelik tarlada çalışan fakir bir ailenin çocuğuydu. Bu azim ve sabrın eseri olmalıydı. Yemekten sonra Ahmet amca ve Hacer Ana misafirlere yataklarını yer hazırladılar. Salonda sobaya yakın bir yer yatağı açtılar. Fırtına geç vakitlere kadar sürdü ama sabah olduğunda hava açılmıştı. Güneş doğuyordu, karlar parlıyordu. Recep Ağa ve Sultan Hanım sabah namazından sonra uyanıp hazırlandılar. Ayrılma vakti gelmişti. Ahmet amca ve Hacer Ana onları uğurlamak için dışarı çıktılar. "Size nasıl teşekkür etsek bilemeyiz," dedi Recep Ağa. "Böyle bir gecede bizi evinize aldınız, sofranızı paylaştınız." "Teşekküre gerek yok efendim. Misafir Allah'ın misafiridir. Bizim için şereftir." Tam arabaya binerken Sultan Hanım Recep Ağa'yı dirseğiyle dürttü ve göz ucuyla bir şey ima etti. Recep Ağa hemen anladı. Elini cebine attı ve bir miktar para çıkardı, Ahmet amcaya uzattı. "Lütfen kabul edin, bir şeyler alırsınız." Ama Ahmet amca geri itti parayı. "Hiç olur mu efendim, biz para için yapmadık, Allah rızası için yaptık." Sultan Hanım Hacer Ana'nın elini tuttu. "Sizler çok iyi insanlarsınız, Allah sizden razı olsun." Arabaya bindiler, yola koyuldular. Ama Sultan Hanım'ın aklı hep o evdeydi. Özellikle de o kızdaydı. Aradan birkaç gün geçti. Recep Ağa ve Sultan Hanım konakta otururlarken o gece konuşuyorlardı. "O kızı hiç unutamadım," dedi Sultan Hanım. "Ne kadar temiz, ne kadar terbiyeli bir kızdı. Çok da güzel." "Doğru söylüyorsun," dedi Recep Ağa. "Üstelik fakirler ama merhametli, dürüst insanlar." "Salih için nasıl olur?" diye sordu Sultan Hanım birden. Recep Ağa durdu. Karısına baktı. Aklından geçmemişti bu. Ama düşününce mantıklı geldi. Oğlu Salih, şımarık, tembel bir delikanlıydı. Babasının parasıyla geziyordu ortalıkta. Belki böyle dürüst, dindar bir kız onu yola getirebilirdi. "Aklından ne geçiyor?" diye sordu. "O kızı Salih'e alalım," dedi Sultan Hanım. "Belki oğlumuz da kendine gelir. Fakir olabilirler ama o kızın kalbi temiz. Bizim oğlana böyle biri lazım." Recep Ağa düşündü, sonra başını salladı. "Çok haklısın, bende de olabilir. Yarın oğlanla konuşalım." Ertesi gün Recep Ağa oğlu Salih'i çağırdı. Salih, 22 yaşında, uzun boylu, yakışıklı bir delikanlıydı. Pahalı kıyafetler giyer, bakımına özen gösterirdi. Ama yüzünde bir sorumluluk ifadesi yoktu. Hayattan tek beklentisi babasının parasıyla gezip eğlenmekti. "Oğlum, sana bir kız bulduk," dedi Recep Ağa. Salih kaşlarını çattı. "Bana kız mı buldunuz? Baba, ben evleneceğim kızı kendim bulurum." "Önce bir dinle," dedi Sultan Hanım. "Çok güzel, çok terbiyeli bir kız. Üstelik hafız." "Hafız mı?" dedi Salih alaycı bir sesle. "Anne, ben hafız kız mı istiyorum? Ben modern bir kız istiyorum." "Salih," dedi Recep Ağa sert bir sesle. "Senin derdin gezip tozup eğlenmek oldu. Ama evlilik ciddiye alınacak bir şey. Ancak böyle dürüst, akıllı ve dinine düşkün bir kız seni yola getirir." Salih itiraz etmek istedi ama babasının bakışlarındaki kararlılığı gördü. Sustu, bir şey diyemedi. "Birkaç güne kadar görücü gideceğiz," dedi Sultan Hanım. "Kızı sen de görünce fikrin değişir, merak etme oğlum, sen hazır ol." Salih öfkelendi ama sesini çıkaramadı. Çünkü biliyordu babasının sözünün üstüne söz söyleyemezdi. Ama Salih'in söyleyemediği bir şey vardı. Onun aklı başka bir kızdaydı. Davut Ağa'nın kızı Zeynep.
Uzun zamandır ona aşıktı. Şehirli, şık, güzel bir kızdı Zeynep. Salih'in tam hayalindeki kızdı ama bunu ailesine söylemeye çekiniyordu. Neyse diye düşündü Salih. Gider bakarız, beğenmedim derim, biter gider. Ertesi hafta Recep Ağa'nın arabası Ahmet amcanın evinin önünde durdu. Bu sefer fırtına yoktu. Güneş parlıyordu. Ama Salih'in içindeki fırtına, fırtınalardan daha şiddetliydi. Arabadan indiler. Recep Ağa, Sultan Hanım ve Salih. Salih zorunlu olarak gelmişti. Yüzünde zoraki bir gülümseme vardı. Ahmet amca ve Hacer Ana kapıda karşıladılar onları. Şaşırmışlardı bu ziyareti. "Hoş geldiniz, buyurun," dedi Ahmet amca. Sesinde bir tedirginlik vardı. Zengin insanların fakir evlerine böyle gelmesi ya çok iyiye ya da çok kötüye işaretti. İçeri girdiler. Ev yine tertemizdi. Salih etrafa bakındı. Ne kadar basit bir evdi burası. Duvarlar sıvasız, eşyalar eski. Şehirdeki evlerinin bir odasından bile küçüktü bu ev. Nilüfer mutfaktan çay tepsisiyle çıktı. Salih ilk kez onu gördü o an. Gerçekten güzeldi. Ama Salih'in gözünde Zeynep'in şehirli güzelliğinin yanında sönük kalıyordu. Nilüfer'in yüzündeki saflık, bakışlarındaki temizlik Salih'in ilgisini çekmedi. O gösterişi, lüksü seven biriydi. Nilüfer başını eğdi, saygıyla selam verdi. Salih zoraki bir şekilde başıyla selamladı. Çaylar içildi, sohbet edildi. Recep Ağa ve Ahmet amca konuşuyordu. Sultan Hanım ve Hacer Ana da aralarında fısıldaşıyordu. Salih ise susuyordu. Arada bir saatine bakıyordu. Sonunda Recep Ağa lafı açtı. "Ahmet kardeşim, hayırlı bir iş için geldik. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuz Salih'e istiyoruz." Ahmet amca donup kaldı. Hacer Ana'nın gözleri doldu. Mutluluktan mı, korkudan mı belli değildi. Biz çok şeref duyarız," dedi Ahmet amca. Sesi titriyordu. "Ama kızımıza da sormak lazım. Onun da rızası olmalı." Hacer Ana mutfağa gitti. Kızına, "Kızım," dedi. "Recep Ağa'nın oğlunu gördün mü?" Nilüfer utanarak başını salladı. "Seni istiyorlar," dedi Hacer Ana. "Ne dersin?" Nilüfer kapıdan eğilip Salih'e tekrar baktı o an. Yakışıklı bir delikanlıydı. Varlıklı bir aileden geliyordu. Annesi de böyle söylemişti. "Rahat edersin, sıkıntı çekmezsin." Nilüfer, babasının yıllardır tarlada çalışırken çektiği sıkıntıları düşündü. Annesinin ellerinin nasırlı haline, yorgun yüzünü hatırladı. Belki de bu evlilik onları da rahatlatırdı. Sonra pencereden Karabaş'a baktı. Köpeği Karabaş. Küçükken yolda bulmuş, eve getirmiş ve büyütmüştü. Tek sırdaşıydı. Karabaş masum gözlerle baktı ona. Sonra annesine döndü. "Siz nasıl derseniz," dedi Nilüfer sessizce. Başını öne eğdi. Hacer Ana kızına sarıldı. Gözyaşları yanaklarından süzüldü. "Allah mübarek etsin kızım," dedi. Hacer Ana içeri girdiğinde kocasıyla göz göze geldiler. Bir tebessüm ve baş sallamayla kızının rızasını anladı. Ahmet amca Recep Ağa'ya döndü. "Verdik gitti. Hayırlı olsun. Allah tamamına erdirsin," dedi. O gün nişan tarihi kararlaştırıldı. Yaza düğün yapılacaktı. Aradan bir hafta geçti. Nişan yapılıyordu. Nilüfer'in evi köylülerle dolmuştu. Herkes merakla izliyordu. Fakir bir ailenin kızı, varlıklı bir ailenin oğluyla evleniyordu. Bu köyde uzun zamandır olmamış bir şeydi. Nişan yüzükleri takılırken Salih'in yüzünde zoraki, sahte bir gülümseme vardı. Nilüfer ise mutluydu. Gözleri parlıyordu. Hayallerindeki düğünü düşünüyordu. Ama Salih o gece eve dönerken iç geçirdi. "Böyle mi olacaktı hayatım?" diye düşündü. Arkadaşlarına ne diyecekti? Fakir bir köylü kızıyla nişanlandım mı diyecekti. Ertesi gün arkadaşlarıyla buluştu. Engin, Murat ve Cem. Hepsi de Salih gibi zengin ailelerin şımarık oğullarıydı. "Duydum nişanlandığını," dedi Engin. "Kim bu kız?" "Sorma ya," dedi Salih. "Babamın zoruyla oldu. Bir köylü kızı." "Köylü mü?" dedi Murat şaşkınlıkla. "Sen bir köylü kızıyla mı evleneceksin?" "Mecbur kaldım. Babam beni konuşturmadı bile." "Kardeşim yanlış anlama ama sen böyle bir kızla mutlu olamazsın. İstemiyorsan boz gitsin nişanı," dedi Cem. "Bir köylü kızıyla bir ömür nasıl geçer?" Salih sessiz kaldı. İçinden bir ses, "Boz," diyordu. Ama nasıl bozacaktı? Babası öfkelenir, harçlığını keser, belki mirastan da mahrum ederdi. "Aslında," dedi Salih yavaşça,
Ben başka birini seviyorum. Başka kız mı? Diye sordu Engin. Kim o şanslı kız? Davut Ağa'nın kızı Zeynep, dedi Salih. Ama babam kabul etmez. Zeynep'in babasıyla arası yıllardır soğuk. Ne yapacaksın şimdi? Diye sordu Murat. Bilmiyorum. Aklı karmakarışıktı. O sırada Nilüfer evlerinde çeyiz hazırlığındaydı. Annesi Hacer Ana'yla birlikte tezgahın başında oturmuş dantel örülerdi. Elleri yorulmuştu ama yüzünde mutluluk vardı. "Anne," dedi Nilüfer, "çeyiz için daha çok kumaş lazım. Örtüler, yatak takımları." "Biliyorum kızım," dedi Hacer Ana. "Babanla konuştuk. Baban alacak ne lazımsa. Biraz fazla çalışacak, para biriktireceğiz." Nilüfer annesinin yorgun yüzüne baktı. Üzüldü. "Anne sen yorma kendini. Ben hallederim." "Olmaz kızım. Sen bizim tek evladımızsın. Seni gururla göndereceğiz." Nilüfer sabahtan akşama kadar durmadan çalıştı. Komşularının tarlalarında çalıştı yevmiye ile. Kazandığı parayla dantel ipi, kumaş aldı. Geceleri yorgunluktan bitkin düşerken bile tezgahın başında oturur, çeyiz işlerdi. Babası Ahmet amca da aynı şekilde çalışıyordu. Başkalarının tarlalarında gündelikçilik yapıyor, kazandığı parayı kızının çeyizi için biriktiriyordu. Aradan aylar geçti. Bahar gelmişti. Çiçekler açmış, hava ısınmıştı. Nilüfer'in çeyizi hazırlanıyordu. Sandıklar örtülerle, dantellerle doluyordu. Her bir parça Nilüfer'in ter dökerek göz nuruyla yaptığı şeylerdi. Bir gün köyün yaşlı kadınlarından Hafize nine geldi. 70 yaşındaydı Hafize nine. Beyaz başörtülü, kambur ama bilge bir kadındı. Köyde herkes ona saygı duyardı. "Kızım," dedi Hafize nine, "bu kadar yorma kendini. Olduğu kadar olsun." "Ama nine, düğün yaklaştı. Çeyizi bitirmeliyim." Hafize nine Nilüfer'in ellerini tuttu. Nasırlı, çatlak ellerdi bunlar. "Kızım," dedi, "Allah sana sabır versin." Ama biraz durdu. "Sanki bu düğün kolay olmayacak." Nilüfer şaşırdı. "Ne demek istiyorsun nine?" Hafize nine gözlerinin içine baktı. "Bilmiyorum kızım ama içimde bir huzursuzluk var. Allah hayırlısını versin." Nilüfer, Hafize ninenin sözlerine çok takılmadı. Belki de yaşlı kadın yaşlılıktan dolayı karamsar oluyordu. Ama o gece yatağına yattığında Hafize ninenin sözleri aklına geldi. Bu düğün kolay olmayacak. Ne demek istiyordu acaba? Yaz gelmişti. Düğün tarihi yaklaşıyordu. Salih kıvranmaya başlamıştı. Bu işten yakayı sıyırmanın bir yolunu arıyordu. Arkadaşları sürekli ona takılıyor, "Köylü damadı" diye dalga geçiyorlardı. En acısı ise Zeynep'le konuşmaya çalıştığında Zeynep ona "Sen başkasıyla evleniyorsun, artık peşimde dolanma" demişti. Salih için bir yol ayrımına gelinmişti ve kararını verdi. Salih o gün babasının yanına gitti. "Baba," dedi, "ben bu evliliği istemiyorum." Recep Ağa sert bir bakış attı. "Ne diyorsun sen?" "Baba, ben o kızı sevmiyorum," dedi Salih. "Ben başka birini seviyorum." "Kimi?" diye sordu Recep Ağa. "Davut Ağa'nın kızı Zeynep'i," dedi Salih. Recep Ağa'nın yüzü kızardı. "Davut Ağa mı? O adam bizim düşmanımız, yıllardır aramız açık." "Ama baba..." "Sus!" diye bağırdı Recep Ağa. "Aması yok. Söz verdik, nişan taktık, düğün bir hafta sonra. Sen şimdi bana böyle şeyler mi söylüyorsun?" Salih babasının öfkesinden korktu. Bir şey diyemedi. "Git buradan," dedi Recep Ağa. "Bu düğün olacak, işte o kadar." Salih odasına çıktı. İçi kan ağlıyordu. Kendini köşeye sıkışmış hissediyordu. Kına gecesi gelip çattı. Nilüfer'in evi köy halkıyla dolmuştu. Tefler çalınıyor, maniler söyleniyordu. Nilüfer kırmızı kına elbisesiyle oturuyordu. Kadınlar kınasını yakıyorlardı. Yüzü kıpkırmızıydı utançtan. Salih'in yüzünden düşen ise 1000 parça oluyordu. Diğer köşede sessizce oturmuş arkadaşlarıyla konuşuyordu. Engin ve Murat ona bir şeyler anlatıyorlardı. Kınasını yakmak için Engin elini tuttu Salih'in.
"Uzat kardeşim elini, seni de kınayalım," dedi hafiften gülerek. Ama Salih içindeki öfkeyi tutamıyordu artık. Kına tepsisini yitti attı. Ayağa kalktı birden. Herkes ona döndü. "İstemiyorum, ben bu düğünü istemiyorum," diye bağırdı. Tefler sustu, herkes sustu. Herkes şok olmuştu. "Ne diyorsun sen?" dedi Recep Ağa, oğluna doğru yürüyerek. "Diyorum ki ben bu köylü kızıyla evlenemem," dedi Salih. Sesinde öfke, kibir vardı. "Baksana şunlara, bu aile bizim dengimiz bile değil. Bir köylü kızıyla ömür nasıl geçer baba?" Sultan Hanım oğlunun kolundan tuttu. "Salih, evladım, neler söylüyorsun?" Recep Ağa oğluna bir tokat attı. "Sen bunu nasıl yaparsın?" diye bağırarak. Herkes irkildi. Ama Salih yüzünü tutarak kapıya doğru yürüdü. Sonra geriye döndü. "İstemiyorum, ben bu nişanı bozuyorum," diye bağırdı. Kapıyı açtı, dışarı çıktı. Arkadaşları da peşinden gittiler. Nilüfer donmuş kalmıştı. Kırmızı elbisesi içinde, ellerinde kınayla öylece oturuyordu. Sonra birden gözyaşları döküldü gözlerinden. Sessizce ağlıyordu. Hacer Ana kızına koştu. Onu kucakladı. "Kızım, ağlama," dedi. Ama kendisi de ağlıyordu. Ahmet amca öfkeyle kapıya yürüdü. Ama Recep Ağa önünü kesti. "Kardeşim, özür dilerim," dedi Recep Ağa. Yüzü kıpkırmızıydı utançtan. "Oğlumu ben bile anlayamadım. Lütfen bizi affet." Ahmet amca bir şey diyemedi. Ne diyebilirdi ki? Kızı herkesin önünde rezil edilmişti. Köylüler yavaş yavaş evden çıkmaya başladılar. Kimse kimseye bakmıyordu. Nilüfer'in ağlama sesi gecenin sessizliğinde yankılanıyordu. Sabah olduğunda köyün her yerinde kına gecesinde olanlar konuşuluyordu. Kadınlar çeşme başında, erkekler kahvede, hep aynı şeyi konuşuyordu. Yazık o kıza. Herkesin önünde rezil edildi. Zengin şımarık çocuk işte. Onlardan başka ne beklenir ki? Nilüfer o sabah yatağından kalkmadı. Gözleri şişmişti ağlamaktan. Yüreği paramparçaydı. Kendini küçük, değersiz hissediyordu. "Köylü kız," demişti Salih. Sanki köylü olmak bir suçmuş gibi. Sanki fakir olmak insanı değersiz kılıyormuş gibi. Hacer Ana kızının odasına girdi. Yanına oturdu, saçlarını okşadı. "Kızım, hadi kalk. Yatakta geçmez bu acı." "Anne," dedi Nilüfer. Sesi kısık da ağlamaktan. "Herkes beni gördü. Herkes şahit oldu rezil oluşuma. Nasıl çıkacağım insanların karşısına?" "Rezil olan sen değilsin kızım," dedi Hacer Ana. "Rezil olan o terbiyesiz oğlandır. Sen temizsin, namuslusun. Senin bir suçun yok ki." Ama Nilüfer teselli olmuyordu. Aylarca hazırladığı çeyizler, emek verdiği örtüler, hepsi boşa gitmişti. Düğün hayalleri, mutluluk umutları, hepsi yerle bir olmuştu. Öğleden sonra kapı çalındı. Recep Ağa gelmişti. Ahmet amcayla konuşmak istiyordu. İçeri girdiler. Recep Ağa'nın başı önündeydi. Utançtan yüzü kıpkırmızıydı. "Ahmet kardeşim," dedi. "Ben gelirken ölüyordum utançtan. Oğlumla konuştuk. Başka birini seviyormuş. Şimdiye kadar söyleyememiş. İkna edemedik. Hakkınızı helal edin." Ahmet amca derin bir nefes aldı. Öfkeliydi ama ne yapabilirdi ki? "Kaderde olmayan başa gelmez," dedi olgunlukla. "Demek ki Allah böyle yazmış. Senin suçun yok." Recep Ağa cebinden bir zarf çıkardı. "Lütfen alın. Kızınızın çeyizi için, hazırlıklar için harcamışsınızdır." Ama Ahmet amca elini kaldırdı. "Olmaz. Sizden paranızı istemiyoruz. Biz ne yaptıysak kızımız için yaptık. Sen o parayı oğluna harca." Recep Ağa ısrar etti. Ama Ahmet amca kabul etmedi. Sonunda Recep Ağa üzülerek oradan ayrıldı. O günden sonra Nilüfer'in hayatı çok değişti. Dışarı çıkmıyordu. Kimseyle konuşmak istemiyordu. Gözlerindeki pırıltı sönmüştü.
Sadece odasında oturuyor, pencereden dışarıyı seyrediyordu. Ona tek teselli veren köpeği Karabaş'tı. Yanına geliyor, başını dizine koyarak sanki acısını paylaşıyordu. Hacer Ana ise oldukça endişeliydi. Kızı gün geçtikçe eriyordu. Yemek yemiyordu, gülmüyordu, konuşmuyordu. Sadece Kur'an okuyor, sürekli dua ediyordu. Bir gün Hafize nine geldi ziyarete. Nilüfer'in odasına girdi. Genç kız pencere kenarında oturmuştu. Yüzü solgundu, gözleri boştu. "Kızım," dedi Hafize nine yanına oturarak, "bak bana." Nilüfer yaşlı kadına döndü. "Kendini bu kadar üzme. Allah'ın her işinde bir hayır vardır," dedi Hafize nine. "Kaderden başkası olmaz, kaderden kaçılmaz, kadere isyan da edilmez. Allah kuluna zulmetmez. Belki de seni kötü bir adamdan kurtardı." "Ama nine," dedi Nilüfer, gözyaşları boğazında. "Herkese rezil oldum." "Neden sen rezil olasın kızım? Asıl rezil olan onlardı," dedi Hafize nine sert bir sesle. "Sen kimseden küçük değilsin. Tam tersine, çok zekisin, dürüstsün, çalışkansın ve imanlısın. Allah bahtını açacaktır. Sen asla üzülme. Kaybeden onlar oldu." Hafize ninenin bu sözleri Nilüfer'in kalbine işledi. Yaşlı kadın haklıydı belki. Ama yine de acı çekmekten kurtulamıyordu. O gece Nilüfer yatağına yattığında uzun uzun dua etti. "Ya Rabbi," dedi, "sen kulunun halini bilirsin. Beni doğru yoldan ayırma. Eğer bu benim hayrımsa sabrını da sen ver." Duadan sonra içi biraz rahatladı. Belki de bu bir sınavdı. Belki de Allah onu başka bir hayra hazırlıyordu. Ertesi sabah Nilüfer erkenden kalktı. Sabah namazını kıldı. "Dışarı çıkacağım," dedi annesine. Hacer Ana şaşırdı ama sevindi. "Kızım, nereye gideceksin?" "Tarlaya," dedi Nilüfer. "Çalışacağım. Evde oturmak beni öldürüyor." Ahmet amca da duydu bunu. Kızına baktı. Gözlerinde hala acı vardı ama bir kararlılık da vardı. "Kızım, gerek yok, dinlen," dedi. "Hayır baba," dedi Nilüfer. "Çalışmam lazım. Kendimi toparlayacağım." O günden sonra Nilüfer tarlada çalışmaya başladı. Güneşin altında ter dökerek çalışıyordu. Eller nasırlanıyor, sırt ağrıyor ama en azından aklı meşguldü. Yanında sadık köpeği Karabaş vardı. Nilüfer'i hiç yalnız bırakmamıştı. Şimdi de tarlada Nilüfer'in yanı başındaydı. Sahibinin üzgün olduğunu anlıyor, başını Nilüfer'in dizine koyuyordu. O sırada Salih, Zeynep'le evlenmek için hazırlıklara başlamıştı. Babasını ikna etmeyi başarmıştı. Recep Ağa başta öfkelenmişti ama sonunda razı olmuştu. "Madem seviyorsun, al o zaman," demişti. Davut Ağa ile aralarındaki soğukluk da çözülmüştü bu evlilik sayesinde. Düğün kararlaştırılmıştı. Ama Sultan Hanım içten içe endişeliydi. Zeynep'i tanıyordu. Evet, güzeldi ama güzellik her şey değildi. Kibirli, savurgan bir kızdı. Oğlunun mutlu olacağından emin değildi. Düğün yapıldı. Salih ve Zeynep evlendiler. İlk günlerde her şey çok güzeldi. Salih mutluydu, istediğini almıştı. Zeynep de iyi görünüyordu. Ama aylar geçtikçe Zeynep'in gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladı. Evde çalışmıyordu, yemek yapmıyordu. Sürekli uyuyor ya da dışarı çıkıp alışveriş yapıyordu. "Zeynep, ev işlerinde anneme biraz yardım etsene," dedi Salih bir gün. "Ben ev işinden anlamam, yapamam," dedi Zeynep soğuk bir sesle. "Bir hizmetçi tut." "Hizmetçi mi?" dedi Salih şaşkınlıkla. "Hizmetçiye ödeyecek param yok ki." "Yok mu?" dedi Zeynep alay ederek. "Baban zengin değil mi? İste ondan versin." Salih karısının bu tavrına şaşırıyordu. Ama Zeynep'i seviyordu, bu yüzden ses çıkarmıyordu. Zeynep'in istekleri gün geçtikçe artıyordu. Pahalı kıyafetler, takılar, mücevherler istiyordu. Salih ne kadar harcasa yetmiyordu. "Zeynep, artık yeter," dedi Salih bir gün. "Çok para harcıyorsun." "Sen çok cimrisin," dedi Zeynep. "Benim babam bana her şeyi alırdı. Sen ise pısırığın tekisin." Bu sözler Salih'in yüreğine saplanmıştı. Ama ne yapabilirdi ki? Karısını mutlu etmek istiyordu. Bir gün Zeynep pahalı bir kolye istedi. Fiyatı çok yüksekti. Salih'in elinde para yoktu. "Babamdan isteyeceğim bakalım," dedi Salih.
"İste hemen, çok beğendim," dedi Zeynep. Ama Recep Ağa bu isteklere artık sıcak bakmıyordu. "Oğlum ne kadar harcıyorsun?" dedi. "Her gün bir şey istiyorsun." "Baba Zeynep istiyor," dedi Salih. "Zeynep mi?" dedi Recep Ağa öfkeyle. "O kız seni mahvediyor. Onun istekleri hiç bitmeyecek anlaşılan." Ama Salih babasından para alamayınca başka yollara başvurdu. Babasının kasasından gizlice para almaya başladı. Zeynep'e istediği kolyeyi aldı, elbise aldı, takı aldı. Recep Ağa bir gün kasadan para eksildiğini fark etti. Salih'e sordu. Oğlu her şeyi itiraf etti. "Oğlum sen ne yaptın?" dedi Recep Ağa üzgün bir sesle. "İsteseydin verirdim, neden habersiz aldın?" Salih başını öne eğdi. Utançtan yüzü kızarmıştı. "İstemiştim baba ama sen olmaz demiştin. Zeynep, o bana cimrisin diyor. Ona istediğini almazsam beni aşağılıyor." Recep Ağa oğlunun haline üzüldü. "Oğlum sen mutsuz musun yoksa?" Salih cevap veremedi. Gözyaşları boğazına düğümlenmişti. Bir gün Zeynep yine pahalı bir mücevher görmüştü vitrinlerde. Salih'ten para istedi. "Zeynep, olmaz," dedi Salih. "Çok pahalı, gerek de yok. Artık yeter." "Artık yeter mi? Salih, sen cimrinin tekisin, beni anladın mı?" diye bağırdı Zeynep. "Ben böyle bir hayat yaşamak için evlenmedim." "Ama Zeynep..." "Sus," dedi Zeynep. "Ben gidiyorum." "Nereye gidiyorsun?" "Babamın evine," dedi Zeynep. Odasına girdi, valizini topladı. Evde o zamana kadar aldırdığı tüm kıyafetleri, takıları, mücevherleri valizine doldurdu. Düğün takıları dahil her şeyi aldı. "Zeynep, yapma," dedi Salih yalvararak. Ama Zeynep dinlemedi. Valizini kapıp kapıdan çıktı. "Bir daha görüşmeyeceğiz," diye bağırdı. Salih kapının önünde öylece kaldı. Karısı onu terk etmişti. Elinde hiçbir şey kalmamıştı. O gece Salih annesiyle babasına her şeyi anlattı. Ağlayarak anlattı. Sultan Hanım oğluna sarıldı. "Oğlum, bu kader. Allah seni kötü bir kadından kurtardı." Ama Recep Ağa'nın derdi başkaydı. Salih'in harcamaları, Zeynep'in masrafları, borçlar, her şey birikmiş onları zorlamıştı. "Oğlum," dedi Recep Ağa üzgün bir sesle. "Biz fakirleştik." Salih şaşırdı. "Ne demek baba?" "Senin harcamalarını karşılamak için borçlandık," dedi Recep Ağa. "Artık evimizi bile satmak zorunda kalabiliriz." Salih, dünyası başına yıkılmıştı. Her şey kendi yüzünden olmuştu. Kader onları nereye sürükleyecekti? O günlerde Nilüfer tarlada çalışmaya devam ediyordu. Başına gelenler hala acıtıyordu yüreğini. Ama çalıştıkça rahatlıyordu. Karabaş yanındaydı. Kız ağladıkça köpek huzursuzlanıyordu. Birden Karabaş bir yeri eşelemeye başladı. Tarlada büyük bir taşın yanındaki toprağı kazıyordu. "Karabaş, ne yapıyorsun?" dedi Nilüfer. Ama köpek durmuyordu. Israrla aynı yeri kazıyordu. Nilüfer merak etti. Köpeğin yanına gitti. Eğildi, toprağa baktı. Karabaş toprağı eşeledikçe bir şey beliriyordu. Çok derinde değildi. Toprak bir küp gibiydi. Nilüfer elini toprağa soktu. Kazdı biraz daha. Gerçekten de büyük bir toprak küptü bu. Kalbi hızla atmaya başladı. Küpü çıkarmaya çalıştı ama ağırdı. Güçlükle çekti, çıkardı. Küpün ağzı toprakla kapatılmıştı. Nilüfer toprakları temizledi. İçine baktı. Ve dondu kaldı. Küpün içi altınlarla doluydu. Gözlerine inanamıyordu. Elleriyle altınlara dokundu. Gerçekti. Altınlar gerçekten altındı. Heyecanla küpü omuzladı. Ağırdı ama taşıdı. Eve doğru hızlı adımlarla yürümeye başladı. Karabaş peşinden koşuyordu. Eve vardığında nefes nefeseydi. "Anne, baba!" diye bağırdı. Hacer ana ve Ahmet amca kızın sesine koştular. "Ne oldu kızım?" dedi Ahmet amca. Nilüfer küpü yere koydu. Ağzını açtı, altınları döktü yere. Hacer ana ve Ahmet amca şok olmuştu. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Bu nereden çıktı?" diye sordu Ahmet amca. "Tarlada," dedi Nilüfer heyecanla. "Karabaş buldu. Toprağı eşeliyordu, ben de merak edip baktım. Küp oradaydı." Ahmet amca altınlara dokundu. Gerçekti. "Ya Rabbi," dedi. "Bu bir mucize." Allah'a şükrettiler, dua ettiler. Ertesi günlerde altınların bir kısmını bozdurdular. Önce büyük bir ev satın aldılar. Tarla aldılar, hayvan aldılar, işçiler tuttular. Nilüfer'in ailesi kısa sürede köyün en zengin ailesi oldu. Köylüler hayretler içindeydi. "Allah onları seçti," diyorlardı. O aile hak ediyordu. Aradan bir yıl geçmişti. Nilüfer'in hayatı tamamen değişmişti.
Artık büyük, güzel bir evde yaşıyorlardı. Tarlalarında işçiler çalışıyor, ahırlarında hayvanlar besleniyordu. Nilüfer'in elleri artık nasırlı değildi. Güzel elbiseler giyiyor, başında ipek örtüler taşıyordu. Ama asıl değişen Nilüfer'in ruhu olmuştu. O acıyı yaşadıktan sonra dünya malına değer vermemeyi öğrenmişti. Zenginlik onu şımartmamış, tam tersine daha da mütevazı yapmıştı. Her cuma köyün fakirlerine yemek dağıtıyor, muhtaç ailelere yardım ediyordu. Yetim çocukların okul masraflarını karşılıyor, hastaların ilaç paralarını veriyordu. Köyde Nilüfer'den bahsedilmeyen gün yoktu. "Maşallah o kıza," diyordu kadınlar çeşme başında. "Zengin oldu ama hiç değişmedi. Hala aynı alçak gönüllü, aynı merhametli." İmam Efendi bir cuma vaazında Nilüfer'i örnek göstermişti. "İşte gerçek iman böyle olur kardeşlerim. Zengin olunca şımarmak değil, Allah'ın verdiği nimetleri başkalarına da dağıtmak." Nilüfer'e görücüler de gelmeye başlamıştı. Köyün şehrin en varlıklı ailelerinin oğulları için geldiler. Ama Nilüfer hiçbirini kabul etmiyordu. "Kızım," diyordu Hacer Ana, "neden kabul etmiyorsun? Güzel teklifler bunlar." "Anne," diyordu Nilüfer sakin bir sesle. "Şimdi değil anne. Allah bana bu nimeti verdi, ben bunun şükrünü yerine getirmeliyim. Evlilik zamanı şimdi değil." Hacer Ana kızına hayretle bakıyordu. O kadar olgunlaşmıştı ki Nilüfer. O acı onu yıkmamış, aksine güçlendirmişti. Karabaş hala Nilüfer'in yanındaydı. Nilüfer nereye gitse o da oraya gidiyordu. Evlerinin bahçesinde koşuyor, her sabah Nilüfer'i karşılıyordu. O sırada Salih'in durumuysa tam tersine kötüleşiyordu. Zeynep'in terk etmesinden sonra ailenin mali durumu iyice bozulmuştu. Recep Ağa, borçlarını ödeyebilmek için evlerini satmak zorunda kalmıştı. Küçük bir eve taşınmışlardı. Tarlalar, hayvanlar, her şey gitmişti. Salih artık çalışmak zorundaydı. Başkalarının yanında gündelikçi olarak çalışıyordu. Elleri nasırlanmış, sırtı ağrıyordu. Eskiden arkadaşlarıyla eğlenirken şimdi güneşin altında ter dökmeye çalışıyordu. Eski arkadaşları da artık onu arayıp sormuyordu. Recep Ağa ise hastalanmıştı. Yaşlılık, stres ve üzüntü onu yatağa düşürmüştü. Sultan Hanım kocasına bakıyordu. Salih eve ekmek getirmek için çalışıyordu. Bir gün Salih çalışırken yanındaki işçi konuştu. "Duydun mu Nilüfer'i?" Salih'in kulakları dikleşti. O ismi duyunca kalbi sıkıştı. "Ne olmuş Nilüfer'e?" diye sordu. "Zengin olmuş," dedi işçi. "Tarlasında altın küpü bulmuş. Şimdi köyün en zenginiymiş. Büyük ev almış, işçiler çalıştırıyormuş. Hem de fakir fukaraya çok yardım ediyormuş. Allah vermiş işte." Salih bu sözleri duyunca donuk kaldı. Nilüfer, o köylü kız zengin mi olmuştu? O terk ettiği kız şimdi varlıklıydı ve o, Salih, şimdi fakirdi. O gece eve döndüğünde annesiyle konuştu. "Anne, Nilüfer'i duydun mu?" "Duydum evet oğlum," dedi Sultan Hanım. Sesinde hüzün vardı. "Sen üzülme diye sana söylememiştim. Demek sen de duymuşsun. Allah ona vermiş, hak eden bir kızdı." "Anne," dedi Salih. Sesi titriyordu. Ben çok büyük hata yaptım değil mi?" Sultan Hanım oğlunun gözlerinin içine baktı. "Evet oğlum, çok büyük hata yaptın. O kızı küçümsedin, aşağıladın. Ama o çok iyi bir kızdı. Sen kibrinle hareket ettin, Allah da sana kibrin bedelini öğretti." Salih başını öne eğdi. Gözyaşları yanaklarından süzüldü. Her şey gözünün önünden geçiyordu. O kına gecesi, Nilüfer'in ağlayan yüzü, köylülerin şaşkın bakışları ve sonra Zeynep, o bitmez tükenmez istekleri, onu terk edişi. "Ben ne yaptım anne? Ben ne yaptım?" Birkaç hafta geçti. Babası iyice kötüleşmişti. Para lazımdı, ilaç lazımdı, hekim lazımdı. Bir gün Salih annesiyle konuştu. "Anne, ben Nilüfer'in yanına gidip özür dilesem nasıl olur?" Sultan Hanım şaşırdı. "Oğlum ne diyorsun sen?" "Anne, belki beni affeder," dedi Salih. Belki yeniden şans verir." "Oğlum," dedi Sultan Hanım sert bir sesle. "Sen şimdi Nilüfer'e gitmek istiyorsun çünkü o zengin, değil mi?"
Eğer o hala fakir olsaydı gider miydin? Salih cevap veremedi. Annesi haklıydı. Ama ne yapabilirdi ki? Çok pişmandı. Yine de gideceğim, dedi Salih. Özür dileyeceğim. Sultan Hanım derin bir nefes aldı. O zaman ben de seninle gelirim. Ama unutma oğlum, o kız sana hiçbir şey borçlu değil. Salih tüm cesaretini toplayarak Nilüfer'in yanına gidecekti. Peki Nilüfer onu nasıl karşılayacaktı? Belki onu affederdi. O sabah Salih ve Sultan Hanım Nilüfer'in evinin yolunu tuttular. Köye girdiklerinde Salih Ağa'nın evini sordular. Büyük eve vardıklarında bahçede işçiler çalışıyordu. Ev çok güzeldi. Bahçesi geniş, kapısı görkemli. Kapıyı çaldılar. Hacer Ana açtı kapıyı. Salih ve Sultan Hanım'ı görünce şaşırdı. Tanıdı onları. "Buyurun," dedi soğuk bir sesle. Ama içeri almadı. "Hacer Hanım," dedi Sultan Hanım. "Biz konuşmak için geldik. Nilüfer ile konuşabilir miyiz?" Hacer Ana bir an tereddüt etti. Sonra içeri döndü. "Nilüfer," diye seslendi. "Misafir var." Nilüfer içeriden çıktı. Kapıya doğru yürüdü. Salih'i gördüğünde durdu. Bir yıl içinde Nilüfer çok değişmişti. Artık dünyalar güzeliydi. İpek elbisesi, zarif başörtüsü, ışıldayan gözleri. Ama en çok yüzündeki o huzur dikkat çekiciydi. Özgüvenli, sakin, olgundu. Salih onu görünce nefesi kesildi. İşte bu kadındı reddettiği, işte bu kadındı küçümsediği. "Allah'ım, ben nasıl bir hata yapmışım," diye düşündüğü içinden. "Buyurun," dedi Nilüfer. "Ne istiyorsunuz?" Sesi sakindi. Ne öfke vardı ne de kırgınlık. Salih konuşamadı. Boğazı düğümlenmişti. Sultan Hanım konuştu. "Nilüfer Hanım, oğlum sana çok haksızlık etti. Lütfen bizi affet." Nilüfer bir süre onlara baktı. Sonra yumuşak bir sesle konuştu. "Ben sizi çoktan affettim. Affetmesem huzur bulamazdım. Kimseye kırgın değilim." Salih cesaretini topladı. "Nilüfer," dedi. Sesi titriyordu. Ben çok pişmanım. Çok büyük hata yaptım. Seni küçümsedim, aşağıladım. Ama şimdi anlıyorum ki sen benden çok daha değerliydin." Nilüfer sessizce dinledi. Ben senden özür diliyorum," dedi Salih. Gözyaşları gözlerinde birikiyordu. "Beni affeder misin? Bana bir şans daha verir misin?" Nilüfer derin bir nefes aldı. Gözlerinin içine baktı Salih'in ve o an gördü. Adam pişmandı ama acaba neden pişman olmuştu? "Salih Bey," dedi Nilüfer sakin ama kararlı bir sesle. "Sizi affettim zaten ben ama sizinle asla evlenemem." "Neden?" dedi Salih. "Ben değiştim, artık farklıyım." "Hayır," dedi Nilüfer, "siz değişmediniz. Siz şimdi buraya geldiniz çünkü ben zenginim. Eğer ben hala fakir olsaydım, aynı köylü kız olsaydım gelir miydiniz?" Salih cevap veremedi. Nilüfer haklıydı. "Siz beni değil, paramı istiyorsunuz," dedi Nilüfer. "O gece beni köylü kız diye aşağıladınız. Herkesin önünde rezil ettiniz. Ve şimdi sırf zengin olduğum için dönüyorsunuz." "Hayır Salih Bey, ben böyle bir evliliği kabul edemem." O sırada Karabaş Nilüfer'in yanına geldi. Salih'i görünce havlamaya başladı. Hırladı, dişlerini gösterdi. "Karabaş sakin," dedi Nilüfer. Ama köpek sakinleşmiyordu. Salih'e doğru ilerledi, havlayarak onu geri itti. Salih korkuyla geri çekildi. Sultan Hanım da korkmuştu. "Karabaş," dedi Nilüfer. Köpek durdu ama Salih'e hala hırlıyordu. "Lütfen gidin, size hayırlar diliyorum. Allah yolunuzu açsın ama benim yolum sizinle değil." Salih ve annesi arkalarını dönerek uzaklaştılar. Karabaş onlar gözden kayboluncaya kadar havladı. Yolda giderken Salih ağlıyordu. "Anne," dedi, "ben her şeyi kaybettim. Nilüfer'i de kaybettim." "Oğlum," dedi Sultan Hanım, "sen Nilüfer'i zaten o gece kaybetmiştin. Onu kibrinle, küçümsemenle kaybettin. Şimdi pişmanlık fayda vermiyor." Köyde herkes Salih'in Nilüfer'in kapısına gittiğini ve kovulduğunu konuşuyordu. Bazıları üzülüyordu Salih'e ama çoğu diyordu ki hak etmiş. O gece o kızı nasıl rezil ettiyse bugün de aynısını yaşadı. Olanları duyan Hafize nine Nilüfer'i ziyaret etti. "Kızım," dedi, "Salih'i geri çevirdiğini duydum. Sen doğru olanı yaptın." "Nine," dedi Nilüfer, "ben onu affettim
Ama kendime de saygım var. O beni değil, paramı istiyor. Aferin kızım, dedi Hafize nine. Yaşlı kadının gözleri dolmuştu. Sen gerçek bir mümine olmuşsun. Allah sana layık birini elbette gönderir. O gece Nilüfer odasında tek başına oturmuştu. Penceresinden yıldızları seyrediyordu. Karabaş ayaklarının dibinde uyuyordu. Derin bir nefes aldı. Yüreği huzurluydu. Kalbinde kimseye karşı kin, nefret yoktu. Salih'le bir gelecek olmayacağını çok iyi anlamıştı. Çünkü gerçek sevgi kalpten gelirdi. Salih onu sevmiyordu. Sadece zenginliğine muhtaçtı. "Ya Rabbi," diye dua etti Nilüfer. "Sen beni büyük bir beladan kurtarmışsın. Şimdi daha iyi anlıyorum. Bana sabır verdiğin için şükürler olsun. Beni küçük düşürenler aslında kendilerini küçük düşürdü. Sen bana hak ettiklerimi verdin. Beni doğru yoldan ayırma." O günden sonra Nilüfer huzur içinde yaşamaya devam etti. İhtiyaç sahiplerine yardım ediyor, yetim çocukları okutuyordu. Köyde ondan bahsedilmeyen gün geçmiyordu. Salih ise o acı dersi asla unutmadı. Kibrinden vazgeçerek iyi bir insan olmaya çalıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Allah kulunu sevdiği zaman onu imtihan eder. Sabır gösterirse Allah onu yükseltir. İşte Nilüfer'in hikayesi de böyle. Sabretti, Allah da onu yükseltti. Onu küçük düşürmeye çalışanlar sonunda kendileri küçük düştüler. Bir sonraki manevi ibretler hikayesinde buluşmak üzere, Allah'a emanet olun kıymetli gönül dostları.